Evet, hoş geldiniz. Yine harika bir yayınla karşınızda olacağım. Bugün böyle bir konsept yaptım. Biraz değişiklik olsun dedim. Böyle masadan... evet, bir dakika. Karıştırdım her şeyi. Tekrar baştan başlıyoruz. Tekrar giriyorum. Ay, niye kapıyı kapamış oldum? Çok sıcak oldu. Evet, giriyorum. Hoş geldiniz. Bugün de yine tahta başında bir yayınım olacak. Bazen masada oturarak, bazen ayakta, bazen sandalyemde tatlı bir yayın yapacağız. 2 hafta önce 4 üzerine okuma yapıyordum ve yarım kalmıştı aslında. Ben onu tamamlamak istiyorum. Bir bakayım kimler burada. Niye yayın yok? Nasıl yani? Yayın var işte. Hoş geldiniz. Nasıl olmuş bugünkü halim? Hoş olmuş mu? Şöyle göz kırpıp falan. Teşekkür ederim. Evet. Fena olmuş değil mi? Yalnız bana ateş bastı. Çok sıcak. Birazdan çıkarır üstüme. Ama heyecan olsun dedim. Önceden giyeyim şu ipek şalı da. Sonra çıkardığım zaman güzel bir heyecan olur. Bu masa şey nerede? Her şey o kadar her yerde ki. Bir tane bir sehpa vardı. Bunu şey yaptım. Bu sandalyeyi de işte tek başına topuklu ayakkabılarla şunları taşıyorum ya. Ay. Ders öncesi. Evet, kesinlikle bir asistana ihtiyacım var. 2 dakika oturayım da. Yok, yorulmadım. Sadece oturmak istedim. Evet. Mike Regas. Teşekkür ederim. Hello Mike Regas. Rest in peace. Rest her peace. And I'm glad to see you. Bir kuşak benle büyüdü. Demek büyüdünüz. Evet, büyütürüm ben. Güzel büyütürüm. Ya evet, genç asistan lazım bana. Her zaman gençleri destekleyelim, severim. Çıkaracağım bunu birazdan. Yanıyorum. Ya yani şu uyum falan hepsine yani. Şunu mesela Santorini'den almıştım. Bu şalı da galiba oradan. Bu İstanbul'dan. O oradan, bu buradan falan şeklinde. Dün Patreon'da bir yayın yaptım. O kadar eğlenceli oldu ki bayıldım yani yayının tarzına. Çünkü Patreon yayınında ne yaptım? Hemşire oldum ben. Genelde hep beni öğretmen kimliklerimle görmeye alışıktı insanlar. Bu sefer hemşire oldum. Gece hemşiresi, Night Angel. Yani Patreon'a girerseniz Patreon Extra yayınında böyle bir şey var. Ya Patreon Extra şey oluyor. Yani böyle bir role playlerim falan oldu. Çok eğlenceli bir hale geldi. Belli bir ekip olduk orada. Hep belli takipçiler falan da var. Gayet keyifli, beklerim. Ama şöyle bir bakayım. Teşekkür ederim. İstersen Burak, Mike'a İngilizce başın sağ olsun değil mi? Nasıl diyeceksin? Rest in peace diyoruz ama bayağı iştahlıyım ha. Siz bana bir de sabah görseydiniz. Ne sinir krizleri. Arada böyle şeyler de oluyor ama iştahın her zaman açık olması lazım. Tanrıça rolü yani tabii ki o tanrıçalık o zaten var. Biraz da stepmom rolü var. Mami halleri.
Şimdi benim 4 ile ilgili okuma yaptığım kitap nerede? Bir de yani tahtaya bir şey çizmezsem olmaz. Çizimlerin olması lazım. Yoksa 5'e mi başlasak? Ben bir şeylik yapıp, cinslik yapıp ama burada çizim yapabileceğim bir şeyler yok. Gerçekten ben tahta getirdim o kadar. Matematik öğretmek istiyorum size ben böyle tahtadan. Yani böyle geometri falan çalışalım istiyorum. Bir saniye. Bakayım başka şey var mı? Kutsal geometri kitabım vardı aslında. Evet, ben 4'e devam edeyim. Çizimler falan da şey yaparız. Olmadı size canım istediği için sadece tahtaya çizmek. Biraz kutsal geometri ya da bir şeyler çizerim. Ay çok tatlı, çok tatlı şeyler var. Evet. Başlayalım ama ben biraz oturacağım. Biraz da bana şey geldi artık yeter. Yeter şunu çıkarayım. Şöyle koltuğuma sereyim ben bunu. Nedir kuşağım? İpimle kuşağım. Gerisini siz tamamlayın. Çok iğrencim biliyorum. Çok iğrenç espriler. Espri bile değil. Ben seviyorum arada böyle şey olmayı. Hani abi ya böyle bir espri yapmazsın ya falan gelecek şeyleri yapmayı seviyorum. Sırf gıcıklığına, sırf trollüğüne. Ben de trollüm zaten yani bazen. Teşekkür ederim. Beyaz, her şey beyaz bugün. Ya da bazen bir şey yok. Böyle diyelim. Evet. Ay ne güzel sahne oldu be. Gerçekten şunun boyunu keşke ayarlasaydım. Başka tür tahtada bakacağım. Evet. 2. bölümdeydik. 4 ile ilgili 2. kısımdayım ben. 2 mi? 2 değil 4. 2'ye de geçmişim. 2 ile de ilgili bir bölüm ayırmışım. Çok pisliyim ya. Gerçekten. Bir dakika. Bugün ama dalgınlığın da üzerinde 3 ile ilgili 3 bölüm yapsan anca şey olur. Evet, maddi düzenin sayısı 4. Hazır mısınız? Evet, yanımda olmak vardı. Çok şey kaçırıyorsunuz. Ama beni senelerce takip ederseniz, uslu bir çocuk olursanız, yani böyle bir şekilde hizmetime girmeye çalışıp ve gözüme girerseniz belki bir yayında siz de yanımda olabilirsiniz ya da tam karşımda belki böyle bana bazı konularda yardım ederken ya da tam böyle dizimin dibinde, ayaklarımın dibinde olabilirsiniz. Kim bilir? Şöyle diyor, 4 İslami gelenekte de çok kullanılır bir sayı diyor. Bir kişi, bir erkek 4 eş edinebilir. Zina durumunda günah işleyen baskı altında olmaksızın kendi rızasıyla 4 defa itirafta bulunmak zorundadır ve 4 masum tanık olayı bütün ayrıntılarıyla aktarmak üzere orada hazır bulunmalıdır. İslami tarihin tam başlangıcındaki ilk 4 halife
Hulefai Raşidun olarak anılır ve bugüne kadar 4 büyük şer'i okul olmuştur. Sufilikte bile 4 belirli bir önem taşımayı sürdürmüştür. Tanrı'ya ulaşmak 4 aşamaya bölünebilir. Şeriat, Tanrı'nın vahyettiği yasa, tarikat, dar, gizemli yol, hakikat ve son olarak marifet. Yani ben de şimdi şu kılıkta bunları okuyorum ya, gerçekten biraz absürt oldu belki ama neyse, devam edelim. Tanrı'nın Tanrı'nın vahyettiği sezgisel bilgi, melekut, meleksi dünya ve ceberut, tanrısal gücün mekanı yoluyla Nasut'tan insanlık lahuta, tanrısallık seyahat edilebilir. Sufi ermişler arasında abdal denen 4 ermiş önemli bir rol oynamıştır. 4, 40, 400 ya da 4000 kişilik insan grupları efsanelerde ve masallarda çok sık geçer ve Hint Müslüman adetlerine göre bir çocuk doğduktan 4 yıl, 4 ay ve 4 gün sonra diyor ki kutsal kitapla tanıştırılmalıdır diyor Kur'an'da. Kabala'ya geçeceğim. Kabalistik dünyaya geçeceğim. Kabala bir süre çalışmıştım da zaten. Bakalım nasıl bahsediyor Kabala'da. Kabalistik dünya görüşünün her noktasına nüfuz etmiştir. Gerçekten de yukarıda değindiğimiz gibi evren 4 kısma ayrılır. Absolut, buyruklar dünyası, Beria, yaratılış dünyası, Yetzirah, oluşum dünyası ve Asya, görünür nesneler dünyası. Hayat ağacından bahsediyor ama şimdi burada böyle bahsedince ben size hayat ağacını da çizerdim ama şimdi girmeyeceğim bunlara. Benzer şekilde Sevhira, binahtan kaynaklanan 4 sefirotta önemli rol oynar. Zohar'a göre 4 yönle bağlantılıdır. Evrenin 4 kısmının Orta Çağ tarotunda 4 renkle belirtilmesi Mısır kökenli bir oyundur. Ama kabalistik çevrelerde özel bir ilgi uyandırmıştır. Bugün bile tarot kartları hala siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere 4 renk içerir. Tarot kartlarım var, çıkarabilirim belki. 4 kavramının hem sayısal hem de dünya düzeninin sembolü olarak Antikite'de de ve Orta Çağ'da da çok popüler olduğu görülmektedir. Fidias'ın Zeus heykelinin kasidesindeki 4 zafer tanrıçası bütün maddi dünyanın üzerindeki zaferi temsil eder. 4 yalnızca uzamsal düzene ait bir sayı değildir. Aynı zamanda dünyevi düzene de aittir. Hesiodos, dünyanın 4 çağına ilişkin konuşan ilk düşünürler arasındadır. 4800 yılı kapsayan ilk çağ, dördüncüsü yalnızca 1200 yıl olacak şekilde azalacaktır. Dünyanın benzer bir parçalı gelişimi Hint geleneğinde de biliniyordu. Uzun altın çağdan sonuncusu kötücül demir çağı Kali Yuga'ya dek. Bakın hatırlarsınız, aslında size bununla ilgili bir okuma yapmıştım. Getiriyorum şimdi şeyi. Bir kitap vardı. Gelsin. Evet. Mahabharata'da 4 çağdan söz edilir ve biz şu anda, hatta çizimini de yaparım. Hangi sayfadayım? Evet. Ayakkabının altı mı kirlenmiş? Evet, dışarıda giymedim ki, kirlenmesine imkan yok. Ben size madem 4 konuşuyoruz, bu şeylerden çağları çizeyim, yıllarını çizeyim, hatta ne kadar olduğunu. Kadın çağlarla kafayı bozdu diyecekler. Güzellik, gunalar, nitelikler. Bakalım, onu bulmam da neredeydi, hangi sayfadaydı? Her şey bazen ezbere
Hint felsefesindeki tanrı, yaratılış. Evet. Evet, tamam. Evet. Şimdi ben onların isimleriyle yazacağım ama bulunduğumuz çağ Kali çağı, Dvapara çağı, bir de aydınlık çağı. 3-4 tip çağ var zaten. Yani bunlara şu kadar yıl sürmüştü, bu kadar yıl sürmüştü diye bir kısım vardı. Ve ben de onu arıyorum aslında ama bakalım. Ama bulamadım. Yani. Neyse ben buna takılmayayım. 4'ü devam edecektim. Değil mi? Şöyle de bir şey diyor. Yani Hint geleneğinde 4 çağ var zaten. Aydınlık çağ, yarı aydınlık çağ, ondan sonra yani şey gibi düşünün. Bir sandalye var. Önce sandalyenin 4 ayağı da var bunlarda aydınlık çağda. Sonra bir ayağı gidiyor 3 ayaklı. Sonra 2 ayaklı, şu anda tek ayaklı. Yani o kadar her şey belirsizlikler şeyler içinde yani. Böyle attım. Bunu da böyle yapayım. Bakayım nasıl duracak. Zerdüştçülükte de 4 çağ bilinirdi ama süreleri eşitti. Her biri 3000 yıl uzunluğundaydı. Daha bireysel bir düzeyde 4. aşamasında çilekeş, hiçbir şeye sahip olmayan kişi olmakla doruk noktasına ulaşan insan yaşamın 4 aşamalı olduğuna ilişkin Hint görüşü de vardır diyor. Şimdi burada buna geldi. Hem Hinduizmi hem İslam'ı eleştiren 15. yüzyıl Hint mistik şairi Kabir, milyonlarca insanın üçü araştırdığından ama hiç kimsenin dördü incelemediğinden yakınmaktadır. Yani insanın normal varoluşunun 3 katlı hedefi arta, zenginlik, kama, duyusal zevk ve dharma, doğru davranışı içerir. Yalnızca tek bir hedef, yaratılan hayatın tedirginliğinden hem kurtulmak, moksha araştırmaya değerdir. Evet, ben o zaman bunları yazacağım. Ben ayağıma pudra falan sürmüyorum. Bu arada. Bir cumartesi gecesi ve evet. Siren sesleri duyuyor musunuz? Evet. Artı A. 1 artı. Bu ne demekti? Zenginlik. İkincisi, bu şey yazmıyor mu? Evet, ikincisi kama. İkincisi kamayı nereden bilirsiniz biliyor musunuz? Kamayı bilen var mı? Hint felsefesinde kama nedir? Bilen, göremiyorsunuz galiba tahtayı. Birazcık yakına getireyim.
Kama dünyevi zevk demek. Yazım iğrenç. Üçüncüsü görülmüyor mu? Bir şey çizmek daha iyiydi. Üçüncüsü dharma. Yani ve dördüncü de moksha. Bu sefer bol yazılı oldu. Şimdi ben size bunları tek tek anlatacağım. Bir tanesi zenginlik ama aslında şeyle de yapılır. Yani maddesel zenginlik, arta denilen şey. İkincisi kama. Kamayı Kama Sutra'dan bilirsiniz. Yani en bildiğiniz şey. Dünyevi zevklerdir. Bedensel zevklerdir. Her türlü zevk. Üçüncüsü dharma, kader planı. Yani sizin hayattaki kaderiniz, ne yapmanız gerektiği. Yani herkesin bir dharması vardır aslında. Yani atıyorum kimisi ömrü boyunca çalışır, ailesine bakar falan. Çünkü onun hayatındaki şey budur. Kimisi ise para yer yani. Ama aslında bu da tamamen böyle olması gerekiyor değil ama yani dharmayı tamamlamak böyle bir şey deniyor. Bu üçüne çok dikkat etmişler ama asıl bir şey daha var ki deniyor moksha. Moksha huzur demek aslında. Gönül rahatlığı demek. Yani şey hali, dinginlik hali, bir şey yapmaya çalışmama halidir. Ve diyor ki ortak bir Hint-Avrupa mirası gibi görünen bütün bu spekülasyonlarda ay bu siren beni çıldırttı yeter sus üf. Spekülasyonlarda 3, 4 ve 12'nin önemi hemen anlaşılmaktadır. Hayır, dharma dürüst olmak falan değil. Bunlar yama kurallarıdır. Yani hani dürüst olmak, çalmamak, öldürmemek, zarar vermemek bunlar yamalardır. Ama dharma kaderdir aslında. Evet, moksha bu dediğiniz doğru. Doğum, ölüm, yeniden doğuş döngüsünden kurtulmak o samsara çemberinden. Ama yani ben şey olarak da yapıyorum. Yani bir huzur hali var işte. Bu şeyden kurtulmak için bu gerekiyor. Bu siren sesi ne zaman susacak? Beni bir şey yaptı, sinir etti. Evet, kıdemli savaşçı yeni olacak. Kuzey Amerikalı yerlilerinde de 4'ten bahsediyor. 4 hayvan sınıfı göksel cisimlerin dörtlü gruplar halinde sınıflandırılışını biliyorlardı. 4'ün Yukatan'daki modern Maya hayatında hala bir işlevi vardır. İnsanın çalışacağı mısır tarlaları ana yönlere göre düzenlenmiş olmalıdır ve her bir çocuğun topluluğa katılışı için düzenlenen özel tören çocuğun 4. ayında yapılır. Düzenleyici niteliğinden dolayı 4 gündelik hayat için her zaman önemli olmuştur. Kadim Kimerler topraklarını Kimerya bu Konan'ın memleketiydi, barbar Konan. Kimerler topraklarını 4 kısma ya da 4'ün katlarına bölerlerdi. Roma dönemi Galyası'nda her civitas'ın kendi quattrovirisi vardı. Yani 4 kişilik yönetici grubu. Ortaçağ İtalyan şehirlerinde benzer şekilde 4 danışman vardı. Charlemagne'ın elde ettiği ve daha sonra bütün saray törenlerinde varlığını sürdüren Roma Sözleşmesi'nde 4 bakan vardı. Mabeyinciyi teşrifatçı ya da idareci, Ketuda ve Saki. Osmanlı Sultanı'nın da idari işlerine bakan 4 büyük memuru vardı. Vezir, kazasker,
Esas olarak askeri davalara bakan hukukçu, defterdar, mali işler müdürü ve nişancı, sultanlık fermanlarının tuğralanmasından sorumlu. Bu noktadan hareketle Hindu sistemindeki varna yani renk denen dört kastı da ele alabiliriz. Evet, dört kastı hatırlarsınız. Brahmanlar, savaşçılar, yerleşik halk ve köleler. Çin'de de insanlar dört kategoriye ayrılırdı. Bilginler dört sanatın simgesiyle temsil edilirdi. Müzik için gitara benzeyen bir aletle, mantıksal oyunlar için satranç tahtasıyla, edebiyat için kitapla ve resimle, dünyayı düzenleyicilik açısından dört sayısı öyle bir noktaya ulaşmıştır ki Orta Çağ Paris'inde ve diğer ilk dönem üniversitelerde profesörler ve öğrenciler dört ulusa göre Fransız, İngiliz, Alman ve Normana yani dört ulusa göre ne diyor bakayım? Evet, Orta Çağ Paris'inde evet öğrenciler dört ulusa göre Fransız, İngiliz, Alman ve Norman. Yani şey oluyor, Fransız olunca Frankofon, İngiliz, Anglo-Sakson, Alman, Cermen, Normanlar yani şeyler, kuzey ülkeleri. Evet yani gayet de mantıklı bir ayrım aslında. Dünya John Doerr'un söylediği gibi dikdörtgen olarak düşünüldüğünde dünyayı dikdörtgen olarak düşünmek. Dünyanın küçük tasviri olan şehir buna göre biçimlendirilirdi. Şehirlerin dikdörtgen biçiminde inşası Hindu Vadisi'ndeki Mohenjo-Daro'nun kalıntılarının kanıtlandığı gibi en erken devirlere kadar gider. Bu şehir milattan önce 3. bin yıl gibi erken bir tarihte mükemmel kareler biçiminde inşa edilmişti. Daha sonraki döneme ait bir başka örnek Güney Hindistan'daki Hyderabad Dekkan şehri olup 1591'de Müslümanlığın 2. bin yılının başlangıcında kurulmuştur. Dört büyük minareli devasa kübik bir yapı olan Şarminar merkezli kraliyet ve iş çevreleri çevresinde dörde ayrılacak şekilde inşa edilmiştir. Roma'ya da biçiminden dolayı Roma dörtgeni denirdi ve böylece günümüzde pek çok meydan dikdörtgenden başka her şeye benzese de meydan yerleşiminin ve uygar bir merkezin sembolü olmuştur. Yine ve Orta ve Doğu bir dakika birazcık ayağa kalktım ben sıkıldım. Biraz da burada. Çok mu geniş ekran kaldı? Ben böyle kayboldum içinde. Avrupa'daki Orta Çağ dönemi şehirlerinde kasaba meydanı eski biçimini mükemmel biçimde korumuştur. Quarter, mahalle yani dört parçalı. Almanca Stadtviertel. Bugün bize şehirlerin eskiden dört ana bölgeye ayrıldığını anımsatırlar. Almanca'da yerleşim alanı anlamına gelen Quartier ve 3 aylık dönem yani yılın 1/4 anlamına gelen kuartal da dahil olmak üzere modern terimler 4 katlı biçimlendirmeye kadar geri gider. Ama Roma askeri terimi quadra günümüzde Suadron tabur, Almanca'da Geschwader olmuş ve Quaterna Fransızca'da İtalyanca Caterno'dan ne diyor göremiyorum ya. Deftere dönüşmüştür. Bir de daire vardır ki her biri 4 defa katlanmış 4 yaprak kağıttan oluşuverir.
Basım evlerinde kullanılan 16 sayfalık forma. 4 sayısı Ortaçağ hukukunda ara sıra kullanılmıştır diyor. Cinayetle suçlanan birisi evin 4 köşesinden 4 yöne toprak atmak zorundaydı. Kasıtsız adam öldürmenin kefaletini ödeyebilecek durumdaysa mahkemede 4 dava açılırdı. Ve kimse ödeyemezse de direkt şey yapılırmış işte. Ay bundan sonra çok detay şeylere girmiş ya. Yani dört gözle bekledim falan böyle terimlerden şey yapıyor. En son size şey diyeceğim. Mahşer'in 4 atlısı. Yani 4 kavramı ile ilgili. Ne diyor? Beyaz, kızıl, siyah ve sarımsı atlara binmiş atlılar. Sarımsı ata şeytan eşlik etmektedir. Arasında 4 sembolüyle, bir dakika ya, sarı bir kere hastalıkla ilgiliydi. Bir tanesi savaşla ilgiliydi. Mahşer'in 4 atlısı değil mi? En son bir tanesi zaten kurtarıcıydı onlardan. Ben şurada da bir 4'e bakacağım da. Bari böyle bitirelim yani doğru dürüst bitireyim, doğru dürüst tamamlayayım. Karesi alınabilen birinci katsayı olan 4 sayısı kendi bütünlüğü içerisindeki evreni, kare ve dayanıklı bir dünyayı temsil eder. Kare artı işareti ya da dörtgen temsil edilen 4 doğayı miktar olarak ifade eden 4 eleman, maddenin 4 hali, katı, sıvı, gaz ve plazma gibi alan fikrinin kardinal noktalar ama aynı zamanda vahiy kitabında dünyanın 4 bir köşesine dağılmış 4 yıkıcı melek. Mesela 4 melek önemliydi de şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Buraya bir kare çizmek istiyorum ben. Canım geometri yapmak istiyor. Yani sırf canım istiyor diye yani. Ama tahta iyi. Hah, evet tebeşirdeymiş. Böyle de böyle ayıralım. Hah, pencere yaptım. Şey gibi oldu böyle. Bu kadar kaç sene okuyup ressam olmuşsun, çizdiğin şeylere bak diyeceksiniz. Yani elementin ben plazma hali olarak bilmiyorum ama ne yapalım? 4 element mesela. Ateş. Ateşten sonra. Mesela ateşten sonra toprağı yazacağım. Toprak, hava ve su. Niye ben bu sıralamayı yazdım biliyor musunuz? Görmüyorsunuz. Azıcık yanaştırayım. Taban görmek istiyorsanız üye olun. Çünkü birazdan Kıdemli Savaşçı yayınında bolca görecek o arkadaşlar. Siz de gelirseniz şey olabilir. Şimdi ben niye bu sırayla yazdım? Bir şey ateşle başlar her zaman. Başlangıç ateştir. Ben buraya bir tane reel çekeceğim şimdi. Bir saniye geliyorum. Bayağı bugün hareketli bir yayın oluyor ve ben bundan gayet memnunum ya. Yaz zamanı böyle olması lazım. Gayet hareketli. Daha düzgün bir tahta alırsam daha memnun olacağım hatta.
Evet. Dört element ateşle başlıyor. Çünkü nedir? Başlangıç ateşle olur. Ateş bir şeyi başlatandır, yaradandır. Aslında bakarsanız dünyanın oluşumunda da Big Bang falan deniyor ya, patlama oluyor zaten ateş. Daha sonraki devam toprakla. Çünkü bir şey başlıyor ve sonra bu bir süreklilik istiyor. Ve zaten düşünürseniz Big Bang olduğu zaman da zaten e, saçılıyor ve dünyalar, şeyler oluşuyor, gezegenler oluşuyor, toprak. Toprak ve bir süreklilik de arz ediyor element olarak. Daha sonra hava. Hava bir şeyin iletişimini sağlıyor, yayılmayı sağlıyor. Ve yine geçmiş ve oluşumu düşündüğünüz zaman orada da aslında şey var. E, Atmosfer oluşuyor. Atmosfer oluştuktan sonra su oluşuyor. Yani su ise bir şeyin hafızası demek. Yani burada her şey aslında bir döngü içinde. Çin tıbbında ya da Çin felsefesinde bunu beşle şey yaparlar. Orada tahta vardır. Yani hani Cem Yılmaz filminde böyle diyordu ya, elementleri sayarken ateş, hava diyordu, tahtayı hangi sırada sayıyordu bilmiyorum ama yani ama aslında şeyi ağaç elementi falan olarak Çin tıbbında bunu sayarlar. Ama döngü bu şekilde başlatan, sürdüren, yayan, ileten ve sonra hafızaya alan şeklinde düşünebiliriz. Ve mesela şeylerde de bu böyledir. Yani birçok evren kuralında, birçok kartta, tarotta falan hepsi bu özelliktedir. Bunlar yani temel ana özelliklerdir. Dörtten bahsetmişken bundan bahsetmesem olmayacaktı. O yüzden. Evet, neyse. Şimdi bunu burada bitiriyorum. Bir tane şey çekmiş oldum. Evet. Patreon'da aşağıda ne? Patreon linki diğer yayınlarımda görebilirsiniz. Evet, YouTube üyeliği alın. Bir tane de Patreon ekstra alın. Ya da eğer YouTube üyeliğiniz yoksa o zaman şey alın. Patreon'da full paket alın. Burak Bey gayet güzel açıklıyor. Kendisi şey yapabilirsiniz. Üyeliklerle ilgili soru sorabilirsiniz. Nasıl gittiğini de sorabilirsiniz. Kendisi kaç aydır üye. Ayak tabanımdaki çizgi mi? Patreon'da çok şey oluyor. Neler neler oluyor. Dün bayağı yani. Teşekkür ederim. Şu şeydeki kitaptan ben biraz daha mı şey yapsam? Çünkü burada güzel bilgiler vermiş de ben dersi eksiksiz tamamlamak isteyen öğretmen gibiyim bugün gerçekten. Hayır, o eksik kaldı, bunu da işlememiz lazım. Çocuklar sonra siz şeyde kalırsınız, sınıfta falan kalmayın. Üniversite sınavında sorarlarsa eksik konu olmasın, ben tüm şeyi yapayım diyorum. Yalnız yazılar o kadar açık ki yani bunu okumak için zaten anca görüyorum. Yutevvafe'den bahsetmiş İbranice. Zeus'un da sayısı olan 4 inşa etmeyi gelen vahiy temsil eder. 4 Pisagorcular için kozmosun temel yapısını temsil eder. Karesi alınabilen ilk katsayı olan 4 her şeyin miktarını da temsil eder. Şunu da açıklamak lazım. Hep bana şimdi şey oluyordu ya. Ya bunu söyleyeceğim çünkü diyecekler ki eşkenar dörtgen yani o zaten. Sen bir şey mi bulduğunu sanıyorsun falan diyorlardı. Bu açıklamam Instagram'daki Reel'im için. Şöyle bir şey diyeceğim. Evet, eşkenar dörtgende zaten nereden baksan hepsinde aynı sayı olur. İşte Pascal üçgeni deniyor. Pisagor zaten ama ben şurada zaten bunu biliyorum. Eşkenar üçgen kurallarını da biliyorum.
Buradaki önemli olan neydi? Oradaki sayıların toplamının 10 etmesi. Yani orada başka bir mükemmelliğe atıf var. 10 sayısına atıf var. İşte 1, 2, 3, 4. Yani 4 özel bir sayı dedik. O yüzden yani tamamen konu bu. Yoksa bunu hangi sayıyla yapsan, 5 ile yapsan yine her tarafta 5 çıkar. 6 ile yapsan çıkar. Oradaki toplamı da zaten onlara göre bir sıralaması var. Bu kuralı biliyorum. Bunu söyleyeyim istedim. Kıdemli bekliyorsunuz. İyi. O zaman ben yayını kapatıyorum bugün burada. Gel kendimi hayran hayran izlemekten, kendimi izlemekten yayını kapatamıyorum. Bu kadar da oldum yani. Çok bir megaloman gördüm kendimi. Üyelikte de aynen öyle. Yani biraz böyle kamera yerde oluyor. Şimdi dikey olacak kamera ve yerde olacak. Ayakkabılar da çıkacak. Biraz oturacağım, biraz ezeceğim falan yani. Öyle. Hello Noah, where are you from? Ayaklarımı yayında görürsünüz. Ayakkabılarımı yayında tam çıkarıyorum. Ama burada görüşürüz. Bye bye. Nasıl kapanıyor yayın?